Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda da sizinle bebek hırkası öreceğiz. Kapşonlu bebek hırkası öreceğiz. Şöyle ipimi tanıtayım önce ben. Hırkaya geçmeden önce biliyorsunuz ben bu ip tanıtımını hep unutuyorum. Süperlana Alize Midi. 5 ve 7 arası örülen bir ip arkadaşlar. Kalın bir ip. Ben çünkü hırka gibi değil de böyle kaban gibi, mont gibi dursun istedim. Siz tabii bebe yünleriyle de örebilirsiniz. Bebe yünüyle örmeniz için ben size ilmek sayısı da vereceğim. Benim ipim kalın. Kaban gibi dursun istedim ben. 100 gram 170 metre uzunluğunda ve renk numarasını da vereyim arkadaşlar size. Renk numarası 599. Lot numarası da 689 867. Şöyle kirli beyaz dediğimiz, krem dediğimiz bir renk. Şimdi bunu arkadaşlar neden böyle başladım? İpinizi patlatacak şekilde, yani ipiniz ne renkse onun tam zıttı olan bir renk, bir sıra gideceksiniz ki bu kısım sökülecek çünkü. Ben şöyle 87 tane ilmek attım. Bakın arkadaşlar, bir sıra ters örerek ön tarafa geldim. Başladıktan sonra bir sıra ters ördüm ve ön tarafa geldim. Şimdi ana ipimize geçeceğiz. Yani bu alt taraftan sökülecek arkadaşlar. O yüzden zıt bir renk örün ki kordon yeri yapacağız, katlanacak. Bu kısım ördüğünüz ipin tam zıt rengi olsun ki zorlanmayın. Evet, şimdi şiş numaramda arkadaşlar 5,5. Siz ipinizin numarasına göre, elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre, yani bolluğuna göre şiş numaranızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar, ne dedik? Başladık, 87 tane ilmek attık, arka taraftan ters örerek geldik, ön tarafa düz düştü. Şimdi burada kendi ana rengine başlatacağız ve 10-12 sıra falan gideceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi eğer bebe yünüyle örerseniz siz ilmek sayınızı ona göre ayarlayın. Mesela bebe yünüyle örerseniz arkadaşlar 97 ilmek falan atın derim. Yani benim ilmeğimden 10 ilmek fazla atın. Bir de zaten bebe yünüyle ördüğünüz zaman şiş numaranızda 4-4,5'a düşecektir. O yüzden 10 ilmek fazla başlarsanız tam denk gelir derim. Aynı benim gittiğim sırada gidersiniz, 10 ilmek fazla başlarsınız. Çünkü ipim kalın arkadaşlar. Evet. Bir de bu sırayı çok düzgün gidelim. Buradan çünkü bağcık geçecek, kordon geçecek. O yüzden bu sırayı oldukça düzgün gitmeye çalışalım. Şöyle yapalım bunu da. Hatta şurayı şöyle yapalım ki düzgün alalım orayı. Evet, son ilmeği örmeden almış olayım ben. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar, ana ipime geçtim. 10-12 sıra ön taraftan düz, arka taraftan ters olmak üzere 10-12 sıra gidelim. Sonra bir bakalım kaç sıra gittiğimizi ben size ileteceğim arkadaşlar. Evet, şöyle 13 sıra gittim. Bakın. 13 sıra gittikten sonra 14. sırada, tabi sizin ipiniz ince olursa, eğer bebe yünü olursa 15 sıra falan gidin arkadaşlar siz. 16. sırada toplayın. Benim ipim kalın olduğu için, şimdi kalın olduğu için 14. sırada ben toplamaya başlayacağım. Bakın. Burası kordon yerimiz olacak. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şöyle ipimi alayım. Buradan itibaren bakın. Buradan ilk ilmeğimi şu aradan alacağım. Şu kenar kısımdan. Buradan şu şekilde çıkaracağım. Buradan ilk ilmeğimi aldım. Evet, bu kısmı düz öreceğim. Bakın, bu kenar ilmeği olduğu için şöyle alıyorum bu tarafa. Buradan şu ilmeğimi de düzelteyim. Buradan ikisini bir. Bakın arkadaşlar, kenar ilmeği olduğu için bunu düz alacağım. Diğerlerini ters öreceğim. İlk ilmeğimi ördüm. Buradan ana rengimiz, bakın. Hırkamızı öreceğimiz renk. Buradan tek tek çıkarıyorum. Bakın bu şekilde aldım. İlmeğimin ön tarafına koydum. Daha doğrusu ipimizi böyle alalım ki rahat yapalım. Ters olarak ördüm. Sırayla bakın arkadaşlar, gri ipimizden değil, kendi ana rengimizden
buradan alıyoruz. Yalnız bunu atlatmadan alalım ki ilmek sayımız eksilmesin. Evet, ters olarak ördüm. Buradan alıyorum. Keşke biraz daha koyu renkli yapsaymışım. Zor olacak böyle. Bakın. Arkadaşlar, ana renginizle bu ilk bir sıra gittiğiniz renk çok farklı olsun ki toplarken zorlanmayın. Yani tam zıt renk, patlatacak renk olsun. Biraz benim gri rengim açık olduğu için zor oldu. Bakın, aldım, ters ördüm. İkisini birlikte örüyorum. Sırayla, bu sırayı atlatmadan bakın, bu şekilde aldım. Ön tarafa aldım. İkisini birlikte ters örüyorum. Buradan alıyorum. Bu şekilde ikisini birlikte ters örüyorum. Bu sırayı sıra sonuna kadar böyle toplayarak gidelim arkadaşlar. Daha sonra buradaki ipimizi, şu ipimizi sökeceğiz, çıkaracağız. Evet. Ters olarak örüyorum. Evet, bakın göstereyim. Kenar bandımızı bitirdik. Yani buradan şöyle göstereyim, bakın. Bu şekilde kordon geçecek yerimizi, kenar bandımızı tamamladık. İpimizi, yani bu gri ipimizi sökeceğiz ve kapşonumuzun modeline başlayacağız arkadaşlar. Bakın. Buradan ipimizi sökerek bu gri ipimizden kurtulacağız ve modelimize başlayacağız. Bakın bu şekilde tığ yardımıyla veya ördüğünüz şişin yardımıyla şöyle göstereyim. Bakın, yakından göstereyim. Bir alttan bir üstten alarak temizleyeceğiz. Evet, diğer ipinize zarar vermeden buradaki gri ipimizi temizleyelim. Bakın sırayla bu şekilde giderek arkadaşlar. Şimdi ilmek atış şekli farklı olanlar. Benimki farklı, sizinki farklı. Sizinki daha kolay sökülebilir. Benimki daha zor sökülebilir. Ama sonuçta bu iplerden kurtulmamız gerekiyor. Evet, böyle tek tek temizleyelim. Arada uzayan ipleri keselim ki sökerken zorluk olmasın. Evet arkadaşlar, ben bunu da temizleyip hemen modelimize beraberce geçelim. Modelimize beraber başlayalım. Evet, şöyle bakalım. Sökme işlemimiz de tamamlandı. Kordonumuz bu şekilde. Yan bandımız, daha doğrusu kordonumuzun yan bandı bu şekilde. Burada da kordonumuzu geçireceğiz. Kapşonumuzun bağcını geçeceğiz arkadaşlar. Çok kolay bir modelle başlayacağım. Pirinç modeliyle başlayacağım. Katlı pirinç modeliyle başlayacağım. Bir ters bir düz olarak bakın. Kapşonumuzun ön yüzündeyiz ve bir ters bir düz olarak başlayacağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. İkinci ilmeğimizi düzle başladık. Ters, düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Evet, bir düz, bir ters olarak sıramızı tamamladık.
Şöyle göstereyim. Evet, bu modeli aynı zamanda yosun modeli, katlı pirinç. Artık siz hangi ismi koyarsanız. Evet, şimdi arka tarafa geldik. Arka tarafta ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bakın, katlı pirinç demiştim. Eğer tekli pirinç yapsaydık her sırada düzleri ters, tersleri düz olarak değiştirecektik. Burada düzleri düz, tersleri ters. Düzleri düz, tersleri ters. Yani gördüğümüz gibi öreceğiz ikinci sıramızda. Yani kapşonumuzun arka tarafı. Evet, düzü düz, tersi ters. Düzü düz, tersi ters. Şöyle göstereyim. Düzleri düz, tersleri ters olarak arka tarafta ördük. Şimdi ön tarafta ne yapıyoruz? Ön tarafta ilk ilmeğimizi örmeden alalım. Ve bakın, düz, ters örüyorum. Ters, düz örüyorum. Düz, ters örüyorum. Bakın, ters, düz örüyorum. Düz, ters örüyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Terslerin üzerine düz, düzlerin üzerine ters olarak sıra sonuna kadar geldik. Evet, bakın, düzün üzerine ters ördüm. Tersin üzerine düz ördüm. Arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Ön tarafta terslerin düzlerin yerini değiştiriyoruz. Evet, bakın. Bakın, ters, düz, ters, düzü düz, tersi ters, düzü düz. Evet, ön tarafta da geldiğimizde yerlerini değiştiriyoruz. Arka tarafta aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Şimdi ben kapşonu tamamladıktan sonra kaç santim ördüğümü sizinle paylaşacağım. Sonra devam edeceğiz hırkamıza. Evet, kapşonunu ilerlettim arkadaşlar. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Şöyle ben size enini boyunu vereyim ve kapşonu kapatmaya başlayalım. Eni 47 santim. Benim ipim kalın, şişim de kalın arkadaşlar. Siz ince şişle ördüğünüz zaman yine böyle 20 santim kadar, evet bakın 19 santim kadar ördüm. Siz 20-21 santim kadar örerseniz yeterli. Eğer ince şişle örerseniz 10 ilmek fazla başlayacaksınız demiş. Ben de sizde santimler ince şişle örerseniz değişebilir. Evet, şimdi bakın ön taraftan ördüm geldim. İpimiz bu tarafta. Ters tarafı şöyle getiriyoruz. Ters taraftan birleştiriyoruz. Bakın arkadaşlar, 43 ilmek, şöyle yapayım. 43 ilmek sağda, 43 ilmek solda, ortada bir tane ilmeğimiz var. Eşitlemek amacıyla şöyle hemen şu şekilde artık birleştirmeye başlayalım. Bedene geçelim. Tığ yardımıyla yaparsanız daha kolay olur derim. En son düz taraftan ördüm geldim. Arka tarafta ipim kaldı. Bu şekilde şöyle yakınlaştırayım. Bakın, bu şekilde alarak birleştiriyoruz. Tek tek ilmekleri çıkartalım. Diğer şişimden de alıyorum. Daha sonra arka taraftaki ilmekle, ya da şöyle yapın arkadaşlar, bakın ikisini birlikte aldınız, çektiniz, buradan da bu şekilde alın. Sıkarak yapmayın yalnız arkadaşlar, tepe kısmı büzer. Evet, bakın diğer şişimden de alıyorum. Öndeki şişimden aldım, arkadaki şişimden bir ilmek aldım. Bu şekilde birleştiriyoruz. Bir daha yapalım beraber. Aldım, arkadaki ilmeğimle birleştirdim. Şimdi ben bunu tamamen birleştirip daha sonra dediğim gibi beden kısmına geçeceğiz. Evet, kapşonumuzu bu şekilde tamamladık. Bakın, bu kısım sıkı çekilmesin arkadaşlar, yoksa dediğim gibi büzer. Buradan bir zincir çekeceğim ve kopartacağım. Daha sonra yedireceğim oraya arkadaşlar. Şu şekilde aradan, zincir aralarından yedirerek gidersiniz. Veya da beraber yaparız onu da.
Ön kısmından da şöyle göstereyim. Şurayı kapatalım. Bakın. Düzgün bir şekilde kapattık. Şimdi buradan artık ilmek toplayacağız arkadaşlar. Bedenimize, yani roba kısmına başlayacağız. Bedenimize başlayacağız. Sağdan ve soldan ilmek çıkararak şöyle yapalım. Bedenimize başlayacağız. Buradan bu kordon kısmından ilmek almayacağız arkadaşlar. Bakın burası açık kalacak. Buraya kordon yapacağız. Şöyle yapalım. Bu kenarlardan ilmek çıkaracağız. Buradan ve buradan ilmek çıkaracağız. Bedenimize başlayacağız. Bakın arkadaşlar, ilmeğimizi nasıl çıkaracağız? Burayı bırakacağız. Buradan ilk, bakın şu kenarlardan, zincir görünümlü yerlerden, şurayı bağlayalım, sıkı tutalım ki. Şimdilik bir tane düğüm atalım. Buradan itibaren bakın, her bu zincir görünümlü yerlerden ilmeğimizi alıyoruz. Buradan ilmek çıkarıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğimizi çıkarmaya başlayalım. 2, 4, 6, 7, 8. Bakın. Düz tarafından alıyoruz. İlmek çıkarıyoruz. Evet, bakın arkadaşlar, 54 tane ilmek çıkardım. Şimdi ilmek sayınız eğer denk gelmezse 54 tane ilmek ne oluyor? Sağ tarafta 27 ilmek, sol tarafta 27 tane ilmek oluyor. Ben birkaç yerde çift battım ki çok dar olmasın diye. Bakın, sayarak giderseniz bakın şu şekilde yapalım. Göstereyim. Buradan bir ilmek çıkardım. Bir ilmek de buradan çıkardım. Sayım denk gelsin diye. Bu ilmeğimle beraber benim 54 tane ilmeğim oldu. Şimdi dönüyoruz. Şimdi arka taraftan düz örerek gidelim arkadaşlar. Ön tarafta patımızı koyacağız. Arkadaşlar tam videonun bu kısmında söyleyeyim ki bazen koyu renk çıkıyor, bazen açık renk çıkıyor. O ışıktan dolayı oluyor. Yani ördüğümüz hırka aynı hırka, renk farklı çıkabiliyor. Onun için sizden özür diliyorum. Evet, ilk ilmeğimi ördüm. Bu sırayı düz örerek gidelim. Ön tarafta bir diş haraşo oluşturalım. Evet, düz örerek geldik. Burada bir daha düğüm atalım. Daha sık olsun. Ön tarafa geldik. Şimdi ön tarafta arkadaşlar 7 ilmek patımız için, yani yan tarafı için, bandı için diyelim. 7 ilmek lastik. Şöyle tığ yardımıyla yapalım isterseniz. Bakın. İlk ilmeğimi aldım. Bu şekilde. İpim arka tarafta. Bakın, ipim arka tarafta. Buradan aldım. Bir ilmek. Bir ilmek attım. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. İkinci ilmeğimi atıyorum. Tekrar ipimi arka tarafa alıyorum. Tekrar arka tarafa alıyorum. Dördüncüyü. Bakın, beşinciyi. Altıncıyı ve 7. ilmeğimi attım. 7 tane ilmek attım. İpimi tekrar arka tarafa alıyorum. Bu bedenden aldığımız ilmek. 7 tane patımız için ilmek oluşturduk. Tığımızı şöyle koyalım. Şimdi arkadaşlar, sıra sonuna kadar düz örerek, yani haroşa örerek gidelim. Diğer tarafta da 7 ilmek patımızı çıkaracağız. İlk ilmeğimiz, başlangıcımız olduğu için buradaki ilmeğimizi ördük. Ve sıra sonuna kadar haroşa örerek gidelim. 7 ilmek patımızı oluşturduk. Yani 7 ilmek çıkardık. O başta bıraktığımız ilmek bedenden aldığımız ilmekti arkadaşlar. Onu karıştırmayalım. 7 ilmek arttırdık. Şimdi sıra sonuna kadar haroşa örerek, düz örerek gidelim. Sıra sonuna kadar düz örerek geldik. Haroşa örerek. Evet, bakın. Düz örerek geldik. Dönüyoruz. Burada da 7 ilmek patımız için çıkaracağız arkadaşlar.
tığımızın yardımıyla şişle de yapabilirsiniz ama tığla daha kolay oluyor. Evet bakın. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra ipim burada bakın. Bu şekilde bir ilmek arttırdım. 1 2 3 4 5 6 bakın ip burada arka tarafa alıyorum ve 7. Bu da bedenden aldığımız ilmek, karıştırmayalım arkadaşlar. 7 tane ilmeğimiz olacak patımızda. Son 2 ilmek kalıncaya kadar arkadaşlar düz örerek yine haraşo örerek gidelim. Bakın bu şekilde sıra sonuna kadar, son 2 ilmek kalıncaya kadar düz örerek gidelim. Evet şöyle göstereyim. Patımızı da oluşturduk. Patımızın yanlarında bir yaparak gideceğiz arkadaşlar. Son 2 ilmeğimizi örmeden alacağız. Yan tarafı, yani patımızın yan tarafı gayet düzgün bir şekilde gidecek. Şimdi son 2 ilmek kalıncaya kadar düz örerek gidelim. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Son 2 ilmeğimiz kaldığında örmeden geçiyoruz. Yani patımızın yan tarafına bir koyuyoruz arkadaşlar. Düzgün gitmesi için. Evet. Burada ne yapıyoruz? Örmeden almıştık. Ön tarafta örüyoruz. Devam ediyoruz. Burada bakın arkadaşlar, burada 3 diş haraşo oluncaya kadar öreceğiz. Yani arkadan bir daha örüp geldikten sonra roba ayrımına ve ilik açmaya başlayacağız. İlk iliğimizi hırkamızda ilk iliğimizi açacağız. Evet, 3 diş haroşamızı oluşturduk arkadaşlar. Aynı zamanda patımıza başlamıştık. Şimdi 3 diş haroşayı oluşturduktan sonra ben roba ayrımlarına başladım. Beraber sayarak arttırmaları, robalardaki arttırmalarımıza başlayacağız. Ve sıra sonuna geldiğimizde ilk düğme iliğimizi açacağız. Şu şekilde göstereyim. Önler 12, roba ayrımımızda 4, kollar 6, arka ilmeğimiz 16. Şimdi sayarak beraber gidelim. Aynı zamanda da roba artışımıza başlayalım. Sıra sonunda ne yapalım? İlk düğme iliğimizi açalım. Evet bakın. Burada ne yapmıştık? Arka tarafta 2 ilmeğimizi örmeden almıştık. Ön tarafta biye şeklinde gitsin, düzgün gitsin diye bakın. Bu şekilde ön tarafta da örüyoruz. 3 4 5 6 ve 7. Bakın bu şekilde biyemiz devam edecek. Yani robamız, patımızın yan taraftaki biyemiz bu şekilde devam edecek. Patımızla beraber 12 ilmeğimiz var arkadaşlar. Hemen patımızdan sonra 2 4 6 pardon 2 4 6 7 7 ilmek patımız. Daha sonra tekrar pirinç modelimize dönüyoruz. Çift katlı pirinç demiştik. Yosun modeli demiştik. Evet bakın. Bir ters, bir düz, ya da şöyle başlayalım. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Ne yaptık? Pirinç modelimizde tekraren koyduk arkadaşlar. Haroşamızı bitirdik. 3 diş haroşadan sonra pirinç modelimizi koyuyoruz. Robamızı ayırıyoruz. Sıra sonunda da ilk düğme iliğimizi açıyoruz. Patımız haroşa gidiyor. Yan tarafımız arkada 2 ilmek örmeden alıp ön tarafta örüyoruz. Evet bakın. Şimdi burada bakın ilk artışımı yapıyorum. Bu şekilde buradan aldım. Sağa doğru artışımı yaptım. Ayracımı aldım. Ortada pirinçle devam edeceğiz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Yani robaya farklı bir model koymayacağım arkadaşlar. Modelle devam edeceğim. Önce ayracımızı alalım. Hemen sola doğru artışımızı yapalım.
Bakın düz olarak ördüm. Sağa doğru sola doğru. Ortada model değişikliği yapmayacağım. Aynı şekilde pirinç devam edeceğim. Evet, bir düz, pardon, düz ördük bunu. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Sayalım. Artışımız hariç sayalım. 2, 4, 6. 6 taneydi kolumuza ayırdığımız ilmek. Sağ tarafta artış yaptım. Evet, bakın robamıza gelince arkadaşlar, robamızın bu 4 ilmeğimizin sağında solunda artışlar yapacağız. Tekrarlıyorum arkadaşlar. Ön tarafa 12 ilmek. Roba ayrımlarımızda 4 ilmek. Kolda 6 ilmek. Arka tarafımızda 16 ilmeğimiz var. Karıştırmayalım. Evet, şimdi alt ilmeğimi ördüm. Robamıza geldim. Robamızın ilk artışımızda ne yapıyoruz? Sağa doğru artış yapıyoruz. Bu şekilde. Hemen 4 ilmek robamız var. Onu ne yapıyoruz? Aynı modelimizle devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet. Ayracımızı aldık. Şimdi ne yapıyoruz? Sola doğru örüyoruz. Sola doğru artış yaptım. Yani sağa doğru sola doğru. Roba artışlarını yaparken düz olarak örüyoruz. Evet. Arka tarafa geldik. Şimdi bakın 16 ilmeğimize geldik. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Ters, düz. Yani arkada 16 ilmeğimizi örüyoruz. Robaya geldiğimizde robamızda sağında ve solunda artışlar yapıyoruz. Arkadaşlar arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz. Geldiği yönde örüyoruz. Artışlar da yapmıyoruz. Ön tarafa geldiğimizde bir daha beraber yapalım. Düz, ters, düz, ters, düz. Ne yapıyoruz? Hemen bakın şuradan bir ilmek aldık. Bunu sol şimimize aldık. Sağa doğru düz ördük. Ayracımızı aldık. Hemen pirincimize devam ediyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Hemen aldık. Bakın. Düz olarak öreceğiz. Ne yapacağız? Sola doğru öreceğiz. Evet. 2, 4, 6 kolumuza geldik. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın. Tekrar robamıza geldik. Hemen buradan şu hemen aradan arkadaşlar ilmek çıkardık. Sol şişimizi aldık. Bu şekilde alacağız. Bakın. Şu şekilde aldık. Evet. Sağa doğru düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters ördüm. Ayracımı aldım. Ne yapıyorum? Hemen aradan artışımı yapıyorum. Bakın bu şekilde artışımı yaptım. Böyle aldım ve sola doğru düz ördüm. Evet. Patımızı karıştırmayalım arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. Buradaki 6, 2, 4, 5. Buradaki 5 ilmeğimizi ne yapıyoruz? Pirinç örüyoruz. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. 2, 4, 6, 7. Bir tersle bitiriyoruz. Evet. Patımız neydi arkadaşlar? Haroşaydı. Aynı zamanda burada ilik açacağız. 2, 4, 6 ve 7. 1, 2 ve 3. Bakın 3 ilmeğimi ördüm. Bir doladım. Bakın burada 4 ilmeğim kaldı. İkisini kestim. İlk düğme ilimi açtım. Burada son 2 ilmek kaldı da ne yapıyoruz? İpimizi ön tarafa alıp bakın bu şekilde döndük. Ne yapıyoruz? Bu tarafta örüyorduk. Evet. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Evet bakın ilk düğmeliğimizi açtık. Şimdi pirincimize devam ediyoruz. Ne yapıyorduk arkadaşlar? Düz gördüğümüz düz, ters gördüğümüz ters. Çift katlı pirinç demiştik.
Bakın burada düz örüyorum, ters örüyorum. Yani geldiği yönde örüyorum. Arka tarafta hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Geldiği yönde örüyoruz. Roba artışlarımız hep ön tarafta oluyor. Onu karıştırmayalım. Şöyle alalım. Bakın. Düz gördüğüm düz, ters gördüğüm ters. Evet, bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet, geldiği yönde örerek geldik arkadaşlar. Söylemeyi unuttum. 54 ilmeğimiz vardı. Patlarımızla beraber 68 tane ilmeğimiz oldu. Önler 12 ilmek, kollar 6 ilmek, robalarımız 4'er ilmek, arkası 16 ilmek arkadaşlar ayırdık. Evet, 2, 4, 6 ve 7. 7 ilmeğimiz neydi arkadaşlar? 7 ilmeğimiz haroşaydı. Yani patımız haroşaydı. Ne yapıyoruz? Son 2 ilmeğimizi örmeden alıyoruz. İpimizi ön tarafa alıp dönüyoruz. Evet. 2 ilmeğimizi örüyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 ilmek patımızdı. Burada pirincimizin yerlerini değiştiriyoruz. Düz gördüğümüzü ters örüyoruz. Ön tarafta pirinç yerlerimizi değiştiriyoruz. Ters gördüğümüzü düz örüyoruz. Evet. Düzü gördük, ters ördük. Tersi görüyoruz, düz örüyoruz. Burada artırma yapıyoruz düz olarak. Düz ördüm. Pirincime geçiyorum. Yani arttırmamı yaptım. Düz gördüğüm ters, ters gördüğüm düz. Yani ön tarafta pirinç yerleri değişiyor. Evet. Ne yapıyoruz? Ters ördük, düz ördük. Ayracımızı aldık. Hemen artırmamızı yaptık. Sola doğru artışımızı yaptık. Evet, şimdi roba artışımızı yaptık. Bakın, düz, ters, ters, düz. Yani ön tarafta değiştiriyoruz. Arka tarafta geldiği yönde örüyoruz. Şöyle çift katlı pirincimiz oluşuyor. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde. O roba artışlarımızda karıştırmayın, yan yana denk gelebilir. O şekilde devam edin. Yani pirinci bozmadan devam edin. Evet, ters, düz. Bakın. Ne yapıyoruz? Şu şekilde bakın aldım. Bu şekilde sol dişimi aldım. Sağ tarafa doğru yatırıyorum. Eğer karıştırırız derseniz arkadaşlar farklı modelde yapabilirsiniz. Evet, bakın ayracımı aldım. Ortadaki 4 ilmek pirincimi örüyorum. Ters gördüğüm düz, düz gördüğüm ters. Ayracımı aldım. Bakın böyle sola doğru düz örüyorum. Ne yapıyorum? Pirincime geldim. Ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Robamıza doğru gelelim. Evet, ters, düz. Bakın artırdım, düz. Yani dediğim gibi bu roba artışlarında düz olarak artırıyoruz ya. Bir sıraya mahsus ters çiftli pirinç değil de tekli pirinç olarak denk gelebilir. Yani tek sıralık pirinç olarak denk gelebilir. Olsun, önemli değil, çünkü öbür sırada tekrar pirinçler bir ters bir düz olarak gideceği için orada bir karıştırma olmaz arkadaşlar. Bakın düz, iki düz yan yana denk geldi. Bakın şimdi ne yapıyorum? Sağa doğru örüyorum düz olarak. Bunu arka tarafta arkadaşlar, bu tarafta arka tarafa ters düşecek, ben bunu düz öreceğim. Bu kısma uysun diye. Umarım anlatabilmişimdir. Yaparken zaten anlarsınız arkadaşlar. Evet. Roba artışımı yaptım. Pirincimi örüyorum. Düz gördüğümü ters, ters gördüğümü düz. Arka tarafta gördüğümüz gibi örüyorduk. Sadece roba artışlarında onu iki tane düz veya iki tane ters yan yana denk gelirse birini düz, birini ters örüyoruz. Evet, ters, düz. Evet, ayracımızı bu tarafa aldık. Ne yapıyoruz? 4 ilmekten sonra hemen artış yapıyoruz. Sola doğru örüyorduk. Bakın. Bir ters bir düz olarak devam ediyoruz. Diğer robamıza kadar. Ters, düz, ters. Evet, ayracıma geldim. Bakın arkadaşlar. Artışımı yaptım. Bu şekilde, pardon. Sağa doğru düz ördüm. Ayracımı bu tarafa aldım. Düz gördüğümü ters.
Ters gördüğüm düz pirincime devam etti. Ayracımı alıyorum. Yani bu ayraçlarımız 4 ilmeğimizde sabit duracak. Evet, artışımı yapıyorum. Buradan aldım. Bu şekilde sola doğru düz ördüm. Evet, düz gördüğüm, ters gördüğüm değişiyor. Evet, bakın ters, düz, düz, ters olarak örüyorum. Evet, patımıza geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 5'ten sonra 2 ilmeğimizi örmeden aldık ve döndük. Bakın arkadaşlar, burada denk gelirse orayı anlatmaya çalışacağım size. 2 ilmek yan yana denk gelebilir artıştan dolayı. Roba artışlarımızdan dolayı. Evet, ördük. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek patımızı ördük. Evet, ters gördüğümüz ters, düz gördüğümüz düz. Geldiği yönde örüyoruz. Bakalım denk gelecek mi? Düz, ters. Denk gelmedi bu şekilde. Denk geldiği zaman tek katlı olarak kalacak. Ayracımızı aldık. Ters gördüğümüz ters, arka tarafta düz gördüğümüz düz. Şimdi ben o kısmı denk gelsin diye bakacağım ama bakalım. Evet, bakın arkadaşlar. Burada 2 tane ters yan yana denk geldi. Neden? Bir tanesi roba artışımız. Bunu bakın, 2 ters yan yana örmeyeceğiz. Bunu hemen düz öreceğiz. Yani tek katlı olarak kalacak burada. Evet. Şimdi ters gördüm. Eğer bunu da ters örersek yan yana 2 tane ters denk gelecek. Modelimiz bozulacaktı. Evet, ters gördüğümüz ters. Düz gördüğümüz düz. Onu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Ön tarafa geldiğimizde yine 2 katlıya devam edeceğiz. Sadece bu roba artışlarımızda birer yan yana denk gelebilir. Onu da bir sıralık pirinç olarak kabul edeceğiz. Evet, umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Evet, ters. Bakın burada yan yana denk gelmedi. Olduğu gibi denk geldi. Burada bir karışıklık olmadı. Ayracımı alıyorum. Yani arka tarafta geldiği gibi örelim. 2 düz yan yana denk gelirse bir tanesini ters öreceğiz ki tek katlı pirinç olacak. Ön tarafta düzelteceğiz. O yine çift katlı pirinç olarak devam edecek. Evet arkadaşlar, şimdi bu sırayı da bitirelim. Ne demiştik? Arka tarafta geldiği gibi örüyoruz. Bakın arkadaşlar, 2 tane ters yan yana denk geldi. Hemen bunu düz yapıyorum. Daha sonra devam ediyorum. Ters gördüğüm ters, düz gördüğüm düz. Evet, ön tarafa geldim. Arkadaşlar bakın. Bu şekilde roba artışlarımıza devam edeceğiz. İsterseniz siz burayı pirinç olarak devam etmeyebilirsiniz. Roba yerlerine haroşa veya saç örgüsü, yani burgu, istediğiniz modeli koyabilirsiniz roba artışların arasına. Bu robalara istediğiniz modelleri koyabilirsiniz. Ben pirinçle devam edeceğim. Yani aynı şekilde devam edeceğim ben. Şimdi şöyle yapalım. Bu şekilde. Artık beden birleştirmesi yapacağız arkadaşlar. Ben 19 kez arttırdım. Siz 20 kez de arttırabilirsiniz. 18 kez de arttırabilirsiniz. 1, 2. 2 tane düğmeliği açtım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş arayla ikinci düğmeliğimi de açtım. Üçüncü düğmeliğimi ön sıradan öreceğim. Arka sıradan örüp geleceğim. Daha sonra üçüncü düğmeliğimi de açacağım. Evet, şimdi hırkamızın ne yapıyoruz? Kol evine kadar geleceğiz. Kolu başlatacağız örmeye. Arkadaşlar. Önce kollarımızı öreceğiz. Daha sonra bedenimizi öreceğiz ve gizli cep çalışması yapacağız. Ne yapıyorduk? Arka taraftan gelirken 2 ilmeği örmeden alıp bu biğemizin düzgün gitmesi için ön tarafta 2 ilmeğimizi örüyorduk. 7 ilmek neydi? Patımız vardı. 2, 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şimdi kolumuza kadar gelelim arkadaşlar. Kolumuza geldiğimizde, evet, dış giyim olduğu için ben bir tane daha arttıracağım. Kollarda arttırma yapmayacağım. Yani son defa arttıracağım bu sırada arkadaşlar. Evet, ters, düz, bir daha arttıracağım son defa.
Yani bu kol ön bedende ve arka bedende son defa arttırma yapacağım. Ama önce kollarımızı bitireceğiz. Evet. Şimdi ben ayraç sert olduğu için böyle bir şey yaptım arkadaşlar. İple siz de yapabilirsiniz. Evet, ne demiştim? 2 4. Şimdi 2 ilmeğimi bedenime vereceğim. Bu şekilde ön bedenime ayırdım 2 ilmeğimi. Buradaki 2 ilmeğimi de koluma vereceğim arkadaşlar. Yine pirincimizi örmeye devam edeceğiz. Hatta şöyle yapalım da tek bir sırada karışma olmasın. Evet, 2 ilmeğimizi kolumuza verdik. Artık bu ayrıca gerek yok. Kolumuza başladık. Evet. Bir ters bir düz olarak öreceğiz. Diğer tarafta ne yapıyorduk? Düzü düz, ters ters örüyorduk. Ön tarafa geldiğimizde yerlerini değiştiriyorduk. Evet, bakın diğer robamıza geldik. Ne demiştik? 2 ilmeği kolumuza vereceğiz. Şimdi şöyle bir tane koyalım ki bir sıra daha gidelim, karışmasın. Evet, arka taraftan geldiği gibi öreceğiz. 19 kez arttırdık demiştik. Şimdi yalnız önlerde arkadaşlar, ön ve arkada son birer kez daha arttıracağız. Çünkü dış giyim olduğu için, yani kaban gibi, mont gibi olacağı için birer tane daha arttıralım. İsterseniz siz arttırmayabilirsiniz. Evet, şimdi kolumuza başladık. Ne yapıyorduk burada? Düzü düz, tersi ters örüyorduk. Ön tarafta modelimizi değiştiriyorduk. Artık bu ayrıca gerek yok. Ayrım belli eder kendisine. Kolda biliyorsunuz 6 ilmekle başlamıştık. 19 sağdan 19 soldan ikişer ilmekte robalardan aldık. 48 tane ilmeğimiz olması lazım. Sayalım beraber. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 48. 48 tane kolumuzda ilmeğimiz oldu. Şimdi kolumuza başladık. Kolumuzla devam edelim. Evet. Şimdi ilk kolumuzu örelim, bitirelim. Daha sonra diğer kolumuzu örelim. Evet, bu kolu bitirdim arkadaşlar. Lastiği kaldı sadece. Belirli bir mesafeyle şöyle göstereyim, bakın. Sağdan ve soldan birer ilmek kestim. Sağdan ve soldan birer ilmek kestim. 48 ilmeğimiz vardı. 44 tane ilmeğimiz kaldı. Bu uzunlukta benim için yeterli. Lastiğini de arkadaşlar 5,5 numaralı şişte örüyordum biliyorsunuz. Şimdi 4,5 numaralı şişe taktım ki kol biraz daha tok dursun. Veya da aynı şiş numarasıyla örebilirsiniz. Ara ara kesmeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben kesme yapmadan sadece başlangıçta sağdan ve soldan hem nasıl kestiğimi göstereceğim size. Hem de lastiği başlayacağız. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Bakın, buradaki kesmeleri yaparken şu şekilde gayet kolay, basit, herkesin bildiği. Bilmeyen arkadaşlarımız, yeni örgüye başlayan arkadaşlarımız olabilir. Onlara göstermek amacıyla. Evet, 2 ilmeğimizi birlikte alıyoruz. Tek ilmeğe düşürüyoruz. Aynı şekilde buralarda da sağdan ve soldan, yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Başlangıçta ve sonunda birer ilmek kestim. Şimdi aynı şekilde burada da birer ilmek kesiyorum. Evet, 4,5 numaralı şişime geçtim. Onunla beraber öreceğim. Biraz daha toplu dursun diye. Şimdi düzle başlıyorum. 2 düz, 2 ters, 2 düz, 2 ters. Arkadaşlar, isterseniz siz bir düz, bir ters de yapabilirsiniz. Başka lastik de yapabilirsiniz. İstediğiniz lastiği koyabilirsiniz. Evet. Kolunuzu da aynı şekilde yaptım. 2 ilmeği birlikte aldım sıra sonunda. Yani sağdan ve soldan bir ilmek kesmiştim. Şimdi başlangıçta kestim. Bir de sonunda kesiyorum. Evet, 2 düz. Dönüyoruz. 2 ters, 2 düz olarak devam edelim arkadaşlar. Evet, 2 ters, 2 düz. 2 ters, 2 düz. Evet, bu şekilde lastiğimizi tamamlayalım.
Evet bakın şöyle göstereyim. 10 sıra gittim. 11. sırada artık kolu kapatmaya başlayacağız. Bakın arkadaşlar, kaç numara şişle örerseniz kol lastiğini bir numara şiş düşük örün derim. Daha güzel duruyor. Şu şekilde göstereyim. Şimdi artık kapatıyoruz. 10 sıra gittim ben. Artık siz kaç sıra giderseniz göz kararı 10 sıra gittim ben. 10 sırada benim için, lastiğim için yeterli. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Kesiyoruz ve diğer kolumuza diktikten sonra diğer kolumuza geçeceğiz. Evet, sıra sonuna kadar keselim. Sıkı kesmeyelim arkadaşlar. Bir numarada düşük şişte ördüğüm için o kısmı sıkar. Fazla da bol kesmeyelim. Evet, iki ilmeği birlikte aldım, kestim. İki ilmeğimi birlikte kestim. İsterseniz örerek de kesebilirsiniz. Yani şu şekilde örüp daha sonra üstünden atlatabilirsiniz arkadaşlar. Hangisi kolayınıza geliyorsa. Ben devamlı böyle kestiğim için size nasıl yapıyorsam, nasıl örüyorsam, ne teknik uyguluyorsam aynı şekilde gösteriyorum. Evet. Sıra sonuna kadar bu şekilde gelelim. Evet bakın, açık şekilde de göstereyim şu şekilde. Kolumuz tamamlandı. Dediğim gibi 10 sıra ördüm, 11. sırada kestim. Son ilmeğimizi bırakıyoruz. Düz taraftayız. Katlıyoruz. Tığ yardımıyla dikiyoruz. İğneyle de dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben tığla dikeceğim. Bu şekilde bakın. Hizaları kaçırmadan bu zincir görünümlü yerlerden giriyoruz. Kilitliyoruz. Bakın buradan şöyle göstereyim. İçinden girdim. Bir de buradan bakın. Bakın arkadaşlar, zincir görünümlü yerler, onların hizasını karıştırmadan, atlatmadan bu şekilde dikiyoruz. Evet. Bakın, bir buradan, bir de buradan girdim, kilitledim. Yalnız bu kısmı arkadaşlar çok sıkmayın, büzülmesin. Sıkarsanız eğer gitgide büzülür. Ne sık olsun ne de bol olsun arkadaşlar. Yani gevşek olsun. Onun ayarlamasını yapacaksınız ki burası büzmeyecek. Evet, koltuk altına kadar bu şekilde gidelim. Dediğim gibi iğneyle diken arkadaşlarımız iğneyle de dikebilir. Benim böyle daha kolayıma geldiği için ben tığla dikiyorum. Şimdi koltuk altına kadar geleceğim. Orada diğer kolumuza geçeceğiz. Arka taraftan örerek gideceğiz. Biliyorsunuz önde bir arttırma yapmıştım. Arka tarafta da birer sağda solda arttırma yapacağım. Evet bakın. Şöyle göstereyim. İçten de gayet güzel görüntü oluyor. Bu şekilde koltuk altına kadar şu şekilde gelelim. Evet, koltuk altına kadar geldim. Şimdi bakın, bu son yerden şu iki taraftan bu şekilde alıyorum. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar, atlatmadan gidelim ve fazla sıkı olmasın, çok da gevşek olmasın, yani bol olmasın. Bakın, son yerden de aldım. Yani tam bitiş noktasından aldım. Sağ tarafa bu ilmeğimi takacağım. Arka taraftan örerek diğer kolumuza geleceğiz. Şöyle yapalım. Kolumuzu da çevirelim. Gayet güzel, temiz bir iş oldu arkadaşlar. Evet. Şöyle kolumuzu çevirelim. Bakın şu şekilde göstereyim. Gayet temiz,
düzgün bir dikiş oldu. Evet, ne yapıyoruz? Diğer kolumuza gelmek için arka taraftan örerek geçeceğiz. Bakın arkadaşlar, 2 ilmeği kolumuza vermiştik. 2 ilmek burada kalmıştı. Önce 2 ilmeğimizi öreceğiz. Evet, bu ilmeğimizi sağ şişimize aldık. Diktiğimiz ilmek arkadaşlar. Bakın, buradan ayrıca çıkarmıştım ben. Bu 2 ilmek robamızın ilmeği. Önce onu öreceğiz. Daha sonra artış yapacağız. Ön tarafta da artış yapmıştık biliyorsunuz. Bakın, artışımı yapıyorum. Ne yapacağım? Sağa doğru yapacağım. Artışımı yaptıktan sonra diğer tarafa geleceğim. Tekrar orada artış yapacağım. Robadaki ilmeklerimizi alacağız. Ters. Evet, sıra sonuna gidelim. Arkayı örerek robamıza kadar gelelim. Evet, arka taraftan örerek geldik robamıza. Robamıza gelmeden, yani robamızdaki 2 ilmeği almadan ne yapıyorduk arkadaşlar? Sola doğru artış yapıyorduk. Evet. Bakın, buradaki ayracımı çıkardım. Buradaki 2 ilmeğimi arka tarafa ekliyorum artık. İki ilmeği arka tarafa ekledik. Buradaki 2 ilmeği kolumuza, soldaki 2 ilmeği de kolumuza ekleyeceğiz. Şöyle yapalım, karışmasın. Bir sıra gidelim ki birbirine karışmasın arkadaşlar. Evet, artık kolumuza başladık. Ayracımı çıkarıyorum. Kol tarafında artış yapmıyoruz. Önde ve arkada birer artış yaptık arkadaşlar. Kollarda artış yapmıyoruz artık. Kolumuza bu şekilde başladık. Sıra sonuna gelelim. Evet, robamıza geldik. Son ilmeğimizi de örelim. Kollarda artış yok demiştik. Ayracımızı alalım artık. Buradan 2 ilmeği kolumuza ekliyoruz. Evet. Burada düz ters düz ters düz ters. Bakın, 2 ilmeği bedene ayırdık. Şimdi kolumuzu arkadaşlar, kolumuza başladık. Evet, kolumuzu örmeye başladık. Aynı şekilde diğer kolumuz gibi öreceğiz. Sağdan soldan birer ilmek ilerlettikten sonra, biraz ilerlettikten sonra daha doğrusu sağdan soldan birer ilmek, toplam 4 ilmek eksiltmiştik. Lastiğe geldiğimizde de birer ilmek eksilttik. Ne yaptık? Toplam 6 tane ilmek eksilttik. Daha sonra da lastiğini ördükten sonra diktik arkadaşlar. Aynı şekilde bu kolu da tamamlayıp beden kısmına geçeceğiz. Evet, başa kadar gelelim. Orada da ayracı artık çıkartalım. Evet, artık bu ayracı da ihtiyacımız yok. Evet, bu şekilde kolumuzu tamamlayalım. Evet, şöyle bakalım. Son kolumuzu da bitirdik arkadaşlar. Şimdi arkadan örerek geldik. Son kolumuzu ördük. Şimdi robamızla beraber burada ön tarafta robamızla beraber 32 ilmek, bir de şimdi robadan sonra bir tane arttıracağım. 33 tane ilmeğimiz olacak. Evet, ters düz, son ilmeğimizi arttıralım sola doğru bir ilmek. Evet, sıra sonuna kadar artık devam edebiliriz. Sıra sonunda arkadaşlar patımıza geldiğimizde 3. düğmeliğimizi açacağız ve daha sonra koltuk altlarında birer ilmek arttıracağız ve bedenimizi biraz öreceğiz arkadaşlar, gizli cebe kadar. Evet, patımıza doğru gelelim. Sayalım: 2 4 6 7. Evet, 1 2 ve 3 ilmek ördük. 3 ilmekten sonra bir arttırdık. 2 ilmeği birlikte kestik.
Daha sonra ne yapıyorduk? Son 2 ilmeği örmeden dönüyorduk. Şimdi koltuk altına doğru gelelim. Dediğim gibi koltuk altında bir ilmek arttıracağız. 2 2 4 6 ve 7. Evet, örerek geldik tam koltuk altına. Koltuk altına geldiğimizde ne demiştik? Bir ilmek arttıracağız. Evet, bakın. Bu bir ilmeğimiz bizim dikişten gelen ilmek. Bakın tam şuradan şöyle göstereyim. Bakın tam altından bir ilmek aldım ve arttırdım. Ters düz. Ters düz olarak devam edelim. Evet, diğer koltuk altımıza da geldik. Orada da bir ilmek artıracağız. Bakın. Dikiş yaptığımız ilmek. Sağ tarafa eklemiştik. Şöyle yan tarafından bir ilmek aldım. Ters, düz, ters olarak devam edeceğiz. Evet, bedenimizi ilerlettik arkadaşlar. Burası sayacak olursak eğer çifti pirinçlerimizden 12 tane çifti pirincimiz oldu. Evet, şimdi gizli cep çalışması yapacağız beraber. Ben farklı bir renkle yapacağım arkadaşlar. İsterseniz aynı renkle siz devam edebilirsiniz. Ben şöyle hardal sarısı yapacağım. Kapşonun kordonu da hardal sarısı yapacağım arkadaşlar. Bakın. Şimdi buradan şöyle bakalım. Hesaplayarak gidelim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 buradan bıraksak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Şu cepte benim için yeterli veya 16 mı yapalım? 16 yaparsak 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 bu tarafta kalacak. 16 tane. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmek yeterli benim için cebe arkadaşlar. İsterseniz daha fazla yapabilirsiniz siz. Biliyorsunuz benim ipim kalın, şişim de kalın. O yüzden siz ipin kalınlığına ve inceliğine göre arkadaşlar onu kendiniz ayarlayacaksınız. Evet. Şimdi 14, eğer benim gibi kalın iple başlarsanız, kalın şişle başlarsanız aynı şekilde devam edersiniz. Pardon. Cebi yapacaktık. Buradan cebe kadar gelelim. Bu kısmı örelim. 2 3 4 5 6 7. Evet, pirincimize devam ediyoruz. 2 4 6 8 10 12, tekrar sayalım. 2 4 6 8 10 12 ve 14. Bakın 14 ilmeğimi ördüm. Şimdi diğer ipime geçiyorum. Gizli cebimize başladık. Evet, sayarak gidelim. Model koymayacağız. Cebimizi ön yüzde düz, arka yüzde ters olmak üzere öreceğiz. Şurayı da bağlayalım. Evet. Bu şekilde bağlayalım. O kısmı gevşek durmasın. Buradaki ipimizi koparmayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14. Evet.
Şimdi 14 ilmek bu tarafta bıraktık. 14 ilmek 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, dönüyoruz. Cebimize başladık arkadaşlar. Bu cep benim için yeterli. Şimdi arka tarafta arttırma yapacağız. Bakın. Bu şekilde yapalım. Bir ilmek ördüm. Tekrar bakın. Bir ilmek daha ördüm. Bu artış sebebi arkadaşlar, benim gizli cebimde sormuştu bir arkadaşımız. Bu artış yapmamızın sebebi dikiş payı olduğu için. Yani aynı hizada gidersek buralarda boşluk olur ama bir arttırdığımız zaman dikiş payı olacak. Tam denk gelecek. Yani tam 14 tane kalmış olacak. Evet, ters olarak örelim. Bir de sıra sonunda örelim arkadaşlar. İstediğimiz uzunluğa gelinceye kadar bu şekilde öreceğiz. Daha sonra diğer cebimize geçeceğiz. Yani diğer cebimizde aynı şekilde yapacağız. Bir ters ördüm, bir daha girdim. Bakın 2 defa arttırmış oldum. 2 ilmek sağdan ve soldan arttırmış olduk. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi burası belirli bir uzunluğa gelinceye kadar öreceğiz. Evet. Yalnız sıkı tutalım ki bu kısmı gevşek olmasın, bol olmasın. Sadece cebimizi öreceğiz şu an. Cebimizi bitirdikten sonra dediğim gibi diğer tarafa da geleceğiz. Diğer tarafa öreceğiz. Evet, bir ilmeğimizi aldık. Bu şekilde devam edelim. Evet, buradaki cebimiz bitti. Toplam 32 sıra gittim arkadaşlar ben. 32 sıra sonra ya bebek 2-2,5-3 yaş arası dediğim için belki 2-2,5-3 yaşı bulmaz. Çünkü bebeklerin, çocukların gelişimi farklı olduğu için şu kadar uzunluk, bu da 12 santime falan tekabül ediyor. Bu kadar uzunluk benim için yeterli. Yani bir bebek için yeterli. Şöyle yapalım bakın. Şöyle ellerini girdiği zaman bu kadar derinlik yeterli. 32 sıra gittim. Arkadaşlar bakın, benim sıram sizi yanıltmasın. Siz daha fazla gidebilirsiniz, daha az gidebilirsiniz. Çünkü benim ipim ve şişim kalın. Bunu her seferinde söylüyorum ama sonra ince iple yaptığınız zaman küçük oldu, dar oldu demeyin arkadaşlar bana. Çünkü benim iplerim kalın, şişim de kalın. Eğer böyle kalın ve iple ve şişle örecek olursanız aynı dersiniz. Şimdi cebimin uzunluğu bu kadar yeterli demiştik. Pardon, şöyle yapacağız. Bakın bu şekilde katladık. Buradan düz yeri görünüyor. Buradan 2 ilmek birlikte alacağız. Artırmıştık biliyorsunuz başlarken. Şu son ilmeğimizle, bu ip değil. Bu ipi hatta keselim. Biraz bırakalım dikecek kadar. Evet. Bu kadar ip yeterli benim için. Dikmek için. Evet, bu taraftan. Evet, bakın. Buradaki pirinci kaybetmeden ters düz. Burayı ters olarak alacağız. Evet, buradan birleştirerek ters örelim. Yani pirincimizi kaybetmeden modelimize devam edeceğiz. Evet, ters, düz, ters, düz, ters, düz, ters, düz. Evet, düz, ters, burayı düz olarak alacağız. Yani modelimizi kaybetmeyeceğiz. Evet, düz gördüğümüz yer ters, ters gördüğümüz yer düz. Şimdi diğer tarafa, yani daha doğrusu 28 ilmek kalıncaya kadar o tarafa doğru gelelim. Orada da başlatalım arkadaşlar. Dediğim gibi 14 ilmek cebimiz, yanlardan arttırıyoruz. Arttırdıktan sonra ne yapıyoruz? 32 sıra örüyoruz. Kapatırken de, yani birleştirirken de 2 ilmeği
yediriyoruz. Şimdi oradan da başlatalım arkadaşlar. Daha sonra ben hırka tamamen bittiğinde döneceğim. Çünkü artık hırkada anlatacak bir şey kalmadı. Buradaki cebe de anlattım. Modeli de anlattım. Şapkamızı, kolumuzu hepsini bitirdik. Hırkamızı bitirip düğmelerini de dikeceğim. Son haliyle sizinle paylaşacağım. Tam 28 ilmeğimiz var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmek yan tarafımız için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 ilmekte evet, ne yapıyoruz? Burada düz örüyoruz. Artırma işlemini şurada da yapabiliriz. Yani ön tarafta da yapabiliriz. Arka tarafta da, bu sefer ön tarafta yapalım. Evet, bir ilmekten bakın 2 ilmek çıkarttım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ve 14. Evet, 14 ilmeğimiz, pardon, bunu artıracaktık. 14. ilmekte ne yapıyoruz? Bir ilmekten 2 ilmek çıkartıyoruz. Bakalım, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Evet, 14 ilmeğimiz kaldı. Şimdi aynı şekilde bu cep gibi arkadaşlar 32 sıra gideceğim. Daha sonra kapatacağım. Şimdi artık hırkamızı, yani bu tarafı gösterdiğim için arkadaşlar bu tarafta da gösterdim. Burada 32 sıra öreceğiz. Daha sonra tamamen bittiğinde açıklamasını yaparım arkadaşlar. Şimdi ben cebimi ilerleteyim. Cebi bitirdikten sonra hırkamı tamamlayıp cep dikişini de beraber yapalım. 32 sıraya tamamlayıp bedeni artık örmeye başlayalım. Evet, hırkayı tamamladım arkadaşlar ben. Önce cebi göstereyim size nasıl diktiğimi. Diğer cebi çünkü diktim ben. Bakın şu şekilde. Diğer cebi diktim. Bu cebi beraber dikelim. Daha sonra detayları vereceğim. Santimlerini vereceğim size. Evet. Önce cebimizi dikelim. Ben ipimi iğneme taktım. Bu şekilde nasıl yapacaktık? Şurayı şöyle biraz indirecektik. Aşağı doğru. Bakın bu kısım biraz açıklıkta kalsın ki göstersin kendisini. Daha sonra buradan bakın arkadaşlar, önce şuradan kilitleyelim. Başlangıç noktası, bakın. Buradan şu uçtan alıyorum. Daha sonra buradaki yerden girip orayı sıkalım ki açıklık kalmasın arkadaşlar. Bakın, zincir görünümlü yerler. Onların hizasından girerek cebimizi dikelim. Fazla sıkmayalım burayı arkadaşlar, yüzmesin. Ne bol bırakalım ne de çok sıkalım. Ben düğmeyi diktim. Bitirdikten sonra evet. Düğmeyi bittikten sonra arkadaşlar düğmesini diktim. Kordonunu yaptım. Kordonun nasıl olduğunu da göstereceğim size. Kısacık anlatacağım. Ve videomuzu bu şekilde noktalayacağız. Hırkamız tam 2 yaş grubu oldu arkadaşlar. 3 yaşı da zorlar. Çocuk gelişimi farklı olduğu için 3 yaşa da olur, 2 yaşa da olur. Yani 2 ile 3 yaş arası diye düşünüyorum ben. 2 yaşa tam gelir ama dediğim gibi 3 yaşta zorlar. Çocuk gelişimi farklı oluyor. Bakın bu şekilde şöyle alalım. İpimizi buradan koparmadan, burayı dikmiyoruz arkadaşlar. Sadece diğer tarafa geçmek için, ip koparmadan geçmek için şu hizadan gidiyoruz. Bakın. Evet. Şimdi aynı şekilde şöyle düzelterek tam uçtan
Evet. Ne demiştik? Biraz görülmesini istiyoruz. Aşağı doğru biraz kaydıralım. Evet, ipimizi keselim. Şuradaki ipimizi de keselim. Cebimizin işlemi bittikten sonra, buradan başladıktan sonra 18 pirinç ördük. 18 tane pirinç ördük. Nasıl sayıyoruz? Düzlerden ve terslerden çifti geliyor biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 18. 18 tane çiftli pirinç ördükten sonra buraya lastik koymadım arkadaşlar. Ben siz isterseniz lastikle yapabilirsiniz. 18 pirinçten sonra düz olarak kestim. Örerek de kesebilirsiniz. Benim gibi ikili alarak da kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi ben kola lastik yaptım. Bir numara şiş düşük yaptım lastiğini. Siz direkt aynı numarayla örebilirsiniz. Lastiği bir ters bir düz de yapabilirsiniz. Benim gibi iki ters iki düz de yapabilirsiniz. Evet. Son olarak kordonu göstereceğim arkadaşlar. Hırkamız 1, 2, 3, 4, 5. 5 düğme iliğinden oluşuyor. Ölçüyü vermeden önce size daha önce bu bu kordonu nasıl yaptığımızı göstereceğim. Ve videomuzu noktalayacağız. Videonun sonunda kaç ip gittiğini söyleyeceğim. Çorap şişi olacak arkadaşlar. İki tarafı açık. Şişlerden olacak. 4 tane. Şu ipi uzun tutun ki içeriden geçirirken bu ip size lazım olacak. 1, 2, 3 ve 4. 4 ilmek attık. Dönüyoruz. Düz örüyoruz. İki, 3 ve 4. Bakın. Bu şekilde geliyoruz. Dönmeden hep aynı tarafta örüyoruz. Bakın. Nedense çok tellendi ip. Düz olarak ördük. Geliyoruz. Düz olarak örüyoruz. Yani hep ön taraftan örüyoruz arkadaşlar. Arka tarafa dönmüyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ucuna geldik. Örüyoruz. Bakın ucuna geldik. Örüyoruz. Uca geldik. Yani hep ön taraftan ve düz örüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 80 santime kadar 80-85 santime kadar örelim. 80-85 santime kadar örelim. Daha sonra noktalayalım kordonumuzu. Bakın. Dediğim gibi şu ipi de uzun tutun ki buradan geçerken arkadaşlar bakın şu kısımdan geçerken daha rahat geçirirsiniz. Şöyle göstereyim. Ben santimleri de vereceğim arkadaşlar. Unutmadan ipimi de söyleyeyim. 3 ip gitti arkadaşlar. 4. ipten de çok az bir ip gitti. Şöyle yapalım. Boyu arkadaşlar 36,5-37 santim. Şöyle eline de bakalım. 34 santim eni. Kolu koltuk altından vereyim. Koltuk altından 22 santim. Şöyle tamamen baktığımızda buradan bakın bu uçtan baktığımızda 33 33 30
34 santim diyelim. 33,5-34 santim. Hırkamızı bu şekilde bitirdik. 1, 2, 3, 4, 5. 5 düğmemiz, 2 gizli cebimiz, kapşonlu ve kordonunu yaparak videomuzu noktaladık. Videoda, yeni bir çalışmada görüşmek üzere. Takipte kalın, sevgiyle kalın. Desteklerinizi unutmayın lütfen. Hoşça kalın.